En çok soru nereden geliyor diye soracak olursanız kombinasyonlar ve bugünkü konumuz kombinasyonlar. Yani bugün bu konuyu birazcık derinlemesine irdeleyelim istiyorum. Eskiden dergilerden görseller keser kırpar böyle birazcık mood boardlar bir araya getirirdik. Artık ekran görüntülerinden bir arşiv, bir dosya oluşturuyoruz veya Pinterest gibi platformlarda kendimize panolar biriktiriyoruz. Biz bir kıyafet kombinasyonunu, kırmızılı bir kombinasyon veya beğendiğimiz bir dekorasyon görselini mavilerin olduğu bir ortam diye tanımlamak pek yeterli değil. Şu renklerin çağrışımları bana çok şey ifade etmiyor çünkü çok halde renklerin ne kadar çarpıcı olabileceğini biliyoruz. Fakat dünya pek öyle bir dünya değil çünkü tek başına rengi gördüğümüz pek yer yok. Tek renkli bir kıyafet giydiğiniz zaman onu bütünleyen cilt renginiz var, saç renginiz var, makyajınız var, arka plan var. İç mekandan bahsediyorsanız oradaki dekoratif baskın rengin arkasında yapı malzemeleri var. Diyorum bir kombinasyona dahil olmaksızın tek başına renk görebildiğimiz tek yer gökyüzü. Bir kombinasyonu oluşturan unsurlar nelerdir? Onlardan bahsetmek istiyorum. Bunu da birazcık yemek tarifine benzetiyorum. Şöyle ki hani tadı damağımızda kalan bir yemeği başka birine anlatırken yemeğin ismini söylemek, oradaki ana malzemeyi söylemek bize yeterince fikir vermiyor. Yemek yaparken de doğru malzemeler bir araya doğru işlemler üzerinden ulaştığında lezzetli bir sonuca varıyoruz. Renkleri bir araya getirmek de aynı lezzetli görsel şöleni bizlere sunuyor. Renk birliktelikleri size hitap ediyor, hoşunuza gidiyor. Bunu tarif edebilmek büyük bir güç diye düşünüyorum. Alacağınız bir insana, satın alacağınız bir ürüne dair kendinizi tanımanız adına değerli bir bilgidir diye düşünüyorum. Kombinasyonlarının 8 değişkeni olduğunu düşünüyorum şimdilik. Bu 8 değişkeni sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok beğendiğiniz kıyafet olsun, dekorasyon olsun, görselin ardında ne gibi bir matematik var birlikte değerlendirelim. Birinciyle başlıyorum. Renklerin birazcık doygunluğunun düşmesiyle karşımıza griye yaklaşan renkler geliyor. Renkler daha keskin kalan versiyonlarını bir parametre olarak değerlendirebiliyoruz. İkinci değişkenimiz bu birden çok sayıdaki renk birbiriyle harmanlanıyor mu? Blok halde mi duruyor? Orada bir belirginlik söz konusu mu? Değil mi? Siz soft geçişler genelde bir uyumu bizlere çağrıştırır. Blok halindeki renkler biraz daha güçlü bir görüntü sunar. Birlikteliğinin ısısı, sıcaklığı, soğukluğu veya saf renklerde olup da nötr oluşu bizlerin beğenisini yansıtan bir değişkendir. Diye nitelendirdiğimiz renklerin önüne sıfat mahiyetinde mavimsi ya da fuşyamsı diye bir tabir koyarız veya sıcak renklerde de sarımsı ya da turuncumsu diye bir sıfat ekleriz. Nötr renkler ise ne sıcak ne de soğuk olan bizlerin saf renk diye tabir edebileceği renklerdir. Burada belki soğuk alt tonların biraz daha dinginlik ve sıcak alt tonların biraz daha hareket getirdiğini bilmeliyiz o renk kombinasyonuna. Benim çok önemsediğim başka bir ölçütte bu renk birlikteliğinin genel görüntü anlamında açık mı olduğu, orta mı olduğu, koyu mu olduğu. Açık bir genel görüntünün çoğumuza bir ferahlık hissi, tazelik hissi verdiğini, orta koyulukta bir genel görüntünün çarpıcı olabileceğini ve koyu bir genel görüntünün biraz daha güven oluşturacak, güven hissettirecek bir birliktelik sunduğunu bilmek iyi olabilir. Kombinasyonlarda başka bir değişken de nötr renklerin, natürel renklerin, bejlerden, grilerden, beyazlardan bahsediyorum. Bu renk kombinasyonunda ne kadar yer edindiği. Kombinasyon tamamen natürel renklerden mi oluşmuş? Natürel renklere bir renk mi eklenmiş? Yoksa natürel renkler bir kenarda bırakılmış ve sadece renkler üstüne bir kombinasyon mu oluşturulmuş? Bunun epey değerli bir ölçüt olduğunu vurgulamak istiyorum bir renk kombinasyonunu tanımlarken. Enerjinin nasıl farklı bir akış izlediğini de gözlemleyelim, hissedelim isterim tabii ki. Peki ölçütümüz ise bu renk kombinasyonundaki renk sayısı. Bir renk mi var, iki renk mi var, çok renk mi var?
Renkleri bir araya getirmenin de renk çarkı üstünde bir takım formülleri var. Şunu şöyle diyelim, gözümüzün görebildiği renk spektrumunda bir uçta kırmızı var, diğer uçta mor var. Bu gözümüzün görebildiği spektrumdaki renkler karıştırmak durumunda olan sanatçıların kullanımında kolaylık yaratmak adına şöyle bir daire haline geliyor ve bizlerin renk çarkı dediği araç ortaya çıkıyor. Bu araçta renklerin birbirine mesafesi bizler için önemli bir renk kombinasyonu oluşturmaya çalışırken ya da tanımlamaya çalışırken. Bu renk çarkındaki renklerin birbirlerine mesafeleri de ölçütlerimizden bir tanesi. Her bir renk kombinasyonu parametresi farklı bir yemek içeriği gibi. Renkler her bir yemeğin ana unsurları diye düşünebilirsiniz. Unmuş, tuzmuş vesaireymiş gibi. Monokromatik renkleri, yani bir rengin farklı açıklıkları, koyulukları ya da kırık versiyonlarını bir lezzetin farklı yoğunluğu olarak düşünebilirsiniz. Analog renkler dediğimiz zaman, birbirine yakın renklerden bahsettiğimiz zaman bunun yemek karşılığını karışık meyve suyu lezzetine veya baharatların kattığı çeşniye benzetebiliriz. Tamamlayıcı renkler birazcık sürprizli ve birazcık da dengeli tatlar karşımıza çıkartıyor ve tatlıyı bir arada kullanmak gibi. Renkleri renk çarkının farklı noktalarından bir araya getirdiğimiz zaman karşımıza dengeli ve sürprizli bir tat çıkıyor. Renk çarkında çok sayıda birbirine eşit mesafede birden çok zıtlığı bir araya getiren renklerde ise farklı kültürlerden gelme dengeli bir birliktelik gibi bir lezzet oluşuyor. Renk birlikteliğindeki son değişken olarak da biz orada bir derinlik farklılığı, açık koyu zıtlığı görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Açık koyu zıtlıkları çoğunlukla mesafeli bir görüntü sunmakla birlikte renklerin açıklık koyuluk itibariyle birbirlerine birazcık daha yaklaşmaları daha ulaşılabilir bir his verir. Eğer az önce bahsettiğimiz değişkenler üzerinden beynimizi tanımlayabilirsek daha rahat ifade edebileceğimizi, arayışlarımızı daha kolay sonuçlandırabileceğimizi ve seçimlerimizi çok daha hızlı yapabileceğimizi düşünüyorum. Faydalı bulmuşsunuzdur. Teşekkür ederim.